Kant'ıl. Başlamadan önce Kant'ın felsefesinde akıl kavramının onun bütün felsefesinin yöneldiği projede temel bir rol oynadığını belirtmek gerekir. Aklı bilmek, ona sınırlar çizmek ve onu eyleme yönlendirecek şekilde yeniden yapılandırmak, bu rolün yapması gerekenleri ifade eder. İşte bunun için aklın kendi sınırlarını bilmesi ve yeni sınırları oluşturması eylemini de ortaya çıkarır. Bu bağlamda, bu bölümde genel olarak aklın ne olduğunu anlattıktan sonra, teorik ve pratik olmak üzere iki temel kullanımına ilişkin daha detaylı bir açıklama yapacağız. Yetilerin bütünü olarak akıl. Kant'ın aklı tanımlaması, modern dönemdeki felsefecinin bakış açısının anlaşılmasını gerektirir. Metafizik yapan aklın sınırları aşması, onun söz konusu akla eleştirel yaklaşmasına neden olur. Kant'ın eleştirellik kavramı bunu vurgulamaya çalışır. Bunun için eleştirellik, olumlu sonuçları olsa da olumsuz bir tavır sergiler. Bir bakıma, ilacın acı olsa da şifa vermesi gibi, aklın eleştirilmesi de böyledir. Bunun yanında Kant'ın eleştirme işini yapan aklının anlaşılması daha önemlidir. Ve nihai olarak bakıldığında, Kant'ın üstün bir konuma yerleştirdiği akıl budur. Yukarıda anlattığımız yaklaşımla paralel olarak, Kant bu genel aklı, a priori bilgilerin üretilmesinin amaçlandığı yeti olarak tanımlar. Yalnız bu genel yetinin altında asıl işçilerin neler olduğunun anlaşılması gerekir. Bu bağlamda akıl bu yetiler sayesinde üretilen bilgilerin toplamına sahip olan bir kurum gibi düşünülebilir. Nasıl bir kurum çeşitli iş bölümlerinden oluşursa akıl da çeşitli bölümlerden oluşur. Buna karşın aklın kendisi her bir bölüm bir araya gelmesinden daha fazlasını ifade eder. Bunu bir bakıma bütün parçaların toplamından daha fazladır şeklinde de anlayabiliriz. Kant'ı anlamaya çalışırken onun aklı ele alan yani eleştiren akılsallığını dikkate almak zorundayız. Bu anlayışın aynı zamanda transendental akıl olarak karşımıza çıktığını da unutmamalıyız. Kant'ın bu eleştirel seviyeye ulaşmak için aklın dogmatik tarihi olarak nitelendirebileceğimiz metafizik düşünceyle hesaplaştığını söyleyebiliriz. O halde tarihsel olarak geçmişin toplamı olan bir aklın yanında aşağıda açıklayacağımız şekilde hem teorik hem de pratik anlamda Kant'ın sunduğu aklı da düşünmemiz gerekir. Teorik akıl, teorik olan, bilmeye yönelik olan akıldır. Kant'a göre aklın bilme çabası ve elbette bununla ilgili olarak değerlendirilmesi gereken bilgi edinme eyleminde düşünme önemli bir yer tutar. Düşünme kavramlarla iş görmesine rağmen bu kavramların işlevi duyu verilerinden gelen malzemeye bağlı olarak ortaya çıkar. Bunun için Kant, düşünmeyle, yani aklın kendi iç işleyişinde yer alan kavramların olması ile onların kullanılması arasında bir ayrım yapılması gerektiğini düşünür. Bir diğer deyişle, düşünmekle bilmek ayrı akıl eylemleridir. Kant'ın ortaya koymaya çalışacağı husus, bu ayrımı yapmayan aklın kendi kavramlarına zorunluluk yüklemesidir. Bu zorunluluk düşünmedeki zorunluluktur, yoksa gerçeklik olarak ifade edebileceğimiz bir duruma karşılık gelmez. Dolayısıyla onların doğru olduklarını ve bu doğruluklarından hareket ederek varlık hakkındaki bilgi yani gerçeklik olduklarını söylemek mümkün değildir. Kant'a göre saf aklın eleştirisi, aklın kendi iddialarını ve imkanlarını yine kendi kuralları çerçevesinde yargılamaktır. Saf aklın eleştirisi bir kitap ya da sistem eleştirisi değildir. Daha çok deneyimden bağımsız olarak bilginin imkanını, bu anlamda da metafiziğin imkanını ya da imkansızlığını, onun boyutlarını, kaynaklarını ve sınırlarını belirleyerek karar vermektir. Kant düşünmede kavramların önemini küçümsemez. Aksine Kant'a göre düşünme ancak kavramlarla yapılan bir etkinliktir. Bunun yanında kavramlar duyu verilerine giydirilen elbiselerdir. Sonuçta onun eleştirelliği kavramların ortadan kaldırılmasına yönelik olmayacaktır. Kant bu kavramlara yargıda bulunma biçimleri diyerek değiştirilemez bir biçimde önem verecektir. Buna karşın rasyonalistlerin yaptığı gibi aklın kendi kavramlarını asıl gerçeklik olarak görme hatasına da düşmeyecektir. Bunun için aklın teorik anlamda bilme iddiasını daha farklı bir şekilde ele almak gerekir.
Kant kısaca yukarıda belirttiğimiz gibi duyu verilerinden gelen malzemeye biçim vermesi anlamında kavramların anlamlılığından bahsedilebileceğini ortaya koyar. Dikkat edilmesi gereken nokta, deneyimin yani duyu verileriyle dolu olan alanın bize bir şeyin ne olduğunu göstermesine rağmen asıl arananın neden zorunlu olarak öyle olması gerektiğidir. Bilimde bir şeyleri bilmemizin, varsayımlarımızı teori ve yasaya dönüştürmemizin arkasında bu temel zorunluluk arayışı vardır. İşte Kant'ın hem duyu verilerine hem de akla ortak olmayı teklif ettiğini söyleyebiliriz. Bu ortaklık Kant için bütün teorik işlemlerde aklın uyguladığını düşündüğü bir eylemin işaretidir. Bu eylem, Kant için sentez ya da birleştirmedir. Sadece düşünmenin değil, duyumsamanın olması durumunda birleştirmenin olacağını unutmamak gerekir. Bu bağlamda duyulara konu olan ancak kavramlarla düşünülmesi sonucunda bilmenin meydana geldiğini söylememiz gerekir. Kant'ın bu durumu, yani düşünme ile duyum arasındaki bu ilişkinin önemini vurgulamak için meşhur hale gelmiş olan yukarıda da değindiğimiz ifadesi şudur: kavramsız sezgi kördür, sezgisiz kavram boştur. Sezgi, daha sonra detaylı bir biçimde ele alacağımız bir kavramdır. Buna karşın yukarıdaki meşhur sözü açıklamak için şimdilik sezginin sadece duyu verileriyle ilgili bir kavram olarak anlaşılmasının yeterli olacağını belirtelim. Önemli olan bir diğer husus, Kant'ın teorik anlamda göz önünde bulunduğu bilginin modern bilimin yapısı ve sonuçlarıyla uyumlu olması gerektiğidir. Bunun için antik dönemdeki doğa anlayışının bir sonucu olarak değerlendirilmesi gereken gayeli bilimsellik anlayışının Kant'ın eleştirisine konu olduğunu bilmeliyiz. Kant bu gayeciliğe karşı çıkmaz. Buna karşın, gayeciliğin en azından modern anlamda bilimin ortaya koyduğu yapıyla uyum sağlayamadığını düşünür. Dolayısıyla Kant, bu türden kavramların aklın içinde bilmeye yönelik eylemlerde yanlış olarak kullanıldığını belirtecektir. Bu yanlışlık kaçınılmazdır ama tam da eleştirel olarak ortaya konulduğunda yanlış olduğunun anlaşılması mümkün olacaktır. Daha sonra teorik olarak bilmenin doğru ve yanlış taraflarını belirteceğiz. Bizim anlamamız gereken husus, duyu ile beslenmiş bir düşünmenin doğru olduğudur. Kant aksi takdirde aklın kendi içindeki düşünmesinin metafizik adını verdiği bir savaş alanına dönüşmekten başka bir işe yaramayacağını belirtir. Aklın teorik kullanımının bilmeye yönelik olduğunu belirtmiştik. Bilindiği üzere zihnimiz sadece bilmeye yönelik olarak işlemez. O halde hislerin, arzuların olduğu bir alanın da olması gerekir. Buradaki akılsallık duyuların değil ama duyguların, değerlerin ve eylemlerin kontrol edilmesiyle ilgili olacaktır. İşte pratik akıl deyince, kendine ait bir biçimde bilmeye değil de eyleme yönelik olarak kontrolü ele alması gereken bir yapının anlaşılması gerekecektir. Burada bir not olarak eklenmesi gereken nokta, duyguların kendisine karşı olmak değil, onlara insanın kendisini kaptırmaması gerektiğidir. Ayrıca, ileride göreceğimiz bir akıl duygusu olarak nitelendirilen saygı da Kant tarafından oldukça önemsenir. Aynı teorik akılda çeşitli temel kavramların, yani kategorilerin olması gibi, pratik aklın da kendine özgü temel kavramları olacaktır. Bu kavramların yasalılık formunda olduğuna dikkat etmek gerekir. Bir bakıma kavramların yasa formunda olması da, teorik anlamda farklı, pratik anlamda farklı bir akıl işleyişinin olduğunun ortaya çıkması için faydalıdır. Bu durumu daha iyi açıklamak için, yasanın aslında bir bakıma itaat edilmesi gereken bir yapıya işaret ettiğinin anlaşılması gerekir. Ahlaki olarak bir şeyin yapılması gereklidir. Bu gereklilik, ödev, sorumluluk, saygı gibi kavramlarla Kant tarafından pekiştirilir ve zorunluluğa dönüştürülür. Ama doğadaki olması gereken zorunluluktan farklı olarak, yapılması gereken bir zorunluluk söz konusudur burada. Böylece pratik akıl çerçevesinde ele alınması gereken anlayış, neden böyle eylemde bulunmam gerekiyor şeklinde kendisini ifade eder. Kant bu yapının, ahlak yasasının temel ilkelerine bizi götürdüğünü iddia edecektir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta, özgürlük kavramının bu yasal zorunluluk altında nerede durduğudur. İlk bakışta özgürlük bir eylem serbestliği içeriyor gibi görünmektedir. Halbuki ahlak yasası altında özgürlük, insanın kendisini belirli bir yönde eylemde bulunmanın zorunluluğuna dönüştürür.
Kant bu zorunluluğu ifade etmek için ahlaki insanın erdemi yerine ödev kavramını kullanacaktır. Yani iyi bir eylemde bulunacak bir biçimde özgürlüğümün içini doldurmam, benliğimin, ahlaki karakterimin bir ödevi, normal olarak yapması gereken bir durumdan daha fazla bir şey değildir. Kant bunu bir bakıma insanın insan olarak olgunluğa kavuşması için olması gereken doğal bir ilerleyiş olarak görür. Aradaki fark, bu olması gerekenin insan tarafından yapılması durumunda ancak anlam kazanacağıdır. Böylece Kant, pratik akıl alanında teorik alanda olduğu gibi bir sınır çekmek istemez. Daha farklı bir biçimde ifade etmek istersek, buradaki istediğimi yapma serbestliği içindeki sınırsızlık sınırlandırılmak istenir. Buna karşın eylemde bulunmanın asıl formunun, insanın yapması gerekene işaret etmesi açısından insanı geri çeken değil, ilerleten bir yapıya sahip olduğunu dikkate almak gerekir. Onun aydınlanmayı ilerleme fikrine getirdiği katkının bu çerçevede anlaşılması uygun olur. Teorik ve pratik akıl arasındaki ayrım, onların farklılığına işaret eder, yoksa ilişkisizliğine değil. Bir diğer deyişle, Kant'ın iki akıl yapısı arasında kurduğu bir köprü olduğunu ve bu köprüden bazı kavramların teorik yönden pratik yöne doğru giderek yerleştiğini belirtmek gerekir. Bu kavramlar Tanrı, özgürlük ve ölümsüzlük kavramlarıdır. Aslında bu kavramlar kendilerini en azından felsefi düşünüş içinde teorik alanda kurmak istemişlerdir. Buna karşın bu isteğin bir sonucu olarak Kant, metafizik denilen bir savaşın düşünce tarihinde yer ettiğini belirtir. Bundan dolayı Kant, söz konusu kavramların pratik alana geçmesi gerektiğini ve orada kurulması gerektiğini düşünür. Bu bölümde Kant'ın felsefesine genel olarak bir giriş yaptık. Bu anlamda aklın bütünselliğini sağlamak için kendisini nasıl değerlendirdiğini göstermeye çalıştık. Bu yaklaşımın genel olarak eleştirellik biçimini verdiğine dikkati çektik. Sonraki bölümlerde ise aklın teorik ve pratik olarak kullanımının ne anlama geldiğini anlatmaya çalıştık. Bu iki ayrı ama ilişkili yapıda bazı temel kavramlara değindik. Kant'ın aklı teorik ve pratik şeklinde ayırırken, aklı parçalamaktan ziyade birleştirmeye çalıştığını unutmamak gerekir.